İnsan ömrü kısadır. Devletlerin tarihi ise acımasız. Çoğu fani, hayatı boyunca ancak tek bir büyük lider görür, tek bir devrin çöküşüne veya yükselişine şahit olur. Ancak 1417 yılının o soğuk Kasım gecesinde yeneceği Vardar'daki odasında son nefesini vermek üzere olan bu adam sıradan bir fani değildi. Orhan Gazi, 1. Murat, Yıldırım Bayezid ve Çelebi Mehmet. Tam 4 farklı Osmanlı padişahının tahta çıkışını gördü. Anadolu'nun kuzeybatısına sıkışmış mütevazı bir beyliğin Avrupa'nın kalbine saplanan devasa bir imparatorluğa dönüşmesini sadece izlemedi. O değişimi bizzat kendi elleriyle, kılıcıyla ve zekasıyla inşa etti. Osmanlı'nın yenilmez akıncılarının başkomutanı, devletin en büyük sınır lordu, sınırları çizen mimar. Gazi Evrenos Bey. Peki her şey nasıl başladı? Evrenos Bey'in destanı Osmanlı sancağının altında başlamadı. 14. yüzyılın ilk yarısında Osmanlılar henüz Karadeniz ve Ege sularına inememiş, donanması olmayan bir karabeyliğiydi. O dönemde denizin hakimi, Çanakkale ve Balıkesir yöresinde hüküm süren Karesoğulları Beyliğiydi. Evrenos, savaş sanatı ve stratejiyi bu beyliğin saflarında dalgalarla boğuşarak öğrendi. Karşıyaka'ya, Bizans topraklarına yapılan sayısız deniz akınında pişti, coğrafyayı, kıyıları ve düşmanın zayıflıklarını ezberledi. Yıl 1348. Orhan Gazi, usta bir diplomatik hamle ve askeri baskıyla Karesi Beyliğini topraklarına kattı. Bu, Osmanlı tarihinin en kritik kırılma anlarından biriydi. Çünkü Osmanlılar sadece gemi ve tersane kazanmadı, Avrupa'ya geçişin beyin takımını da bünyesine kattı. Evrenos Bey ve onun gibi tecrübeli komutanlar Osmanlı hizmetine girdiğinde beyliğin o güne dek eksik olan stratejik yapboz parçası tamamlanmış oldu. Evrenos, Orhan Gazi'nin oğlu Şehzade Süleyman Paşa'nın mahiyetine verildi. Hedef artık netti. Rumeli'nin kilidini kırmak. 1356 yılına gelindiğinde Evrenos Bey artık sıradan bir general değil, resmen bir uç beyiydi. Uç beyliği, sınır boylarında kendi ordusuna sahip olma, düşman toprağına sefer inisiyatifi alma ve elde edilen topraklara iskan kurma yetkisi demekti. Yani yarı özerk bir krallık gibiydi. Pek çokları uç beylerini sadece ganimet peşinde koşan akıncılar sanır. Oysa Evrenos Bey'in askeri vizyonu çok daha derindi. O, Bizans ordularını sadece meydanda yenmekle kalıcı olunamayacağını biliyordu. Düşmanın lojistik damarını kesmeliydi. Via Egnatia'yı. Evrenos Bey, akıncılarını yağma için dağıtmak yerine Keşan, Malkara ve İpsala gibi stratejik ulaşım düğümlerini birer birer ele geçirdi. Bu kasabalar düştüğünde Bizans'ın başkenti Konstantinopolis'le Balkanlardaki diğer şehirlerin kara bağlantısı felç oldu. Ardından eski dostu Hacı İl Bey ile birlikte Edirne'nin savunma kalkanı olan Dimetoka Kalesi'ni düşürdü. Bu hamleyle Edirne izole edilmiş, Osmanlı'nın yeni başkenti olmasının yolu kanla değil, lojistik bir kuşatmayla açılmıştı. Durmadı. Gümülcine, Serez, Kavala ve Drama'yı fethederek Osmanlı sancağını Makedonya'nın derinliklerine kadar taşıdı. Ve meydan muharebeleri. Balkanların kaderinin birkaç saat içinde belirlendiği o kanlı arenalar. 1389 Kosova ve 1396 Nibolu Savaşları. Karşılarında Avrupa'nın en seçkin, en ağır zırhlı feodal şövalyeleri duruyordu. Osmanlı ordusunun en tehlikeli yeri olan öncü birliklerin komutası Evrenos Bey'deydi. O ağır demir yığınlarına cepheden saldırmak intihardı. Evrenos Bey, asırlık Orta Asya taktiğini Balkan ovalarına kusursuzca uyguladı. Akıncıları önce saldırdı, ok yağdırdı, ardından korkup kaçıyormuş gibi geri çekildi. Zafer kazandığını sanan kibirli Avrupalı şövalyeler saflarını bozup peşlerine düştüğünde ağır zırhları içinde Balkan coğrafyasının çamuruna saplandılar. Yoruldukları an Evrenos'un akıncıları geri döndü ve o demir orduları paramparça etti. Fakat bir komutanın asıl büyüklüğü devlet yıkılırken ne yaptığıyla ölçülür. 1402'de Yıldırım Bayezid Timur'a esir düştüğünde Osmanlı paramparça oldu. Şehzadeler taht için birbirini boğazlarken Fetret Devri adı verilen o kapkaranlık yıllar başladı. İşte o an Balkanlardaki otorite boşluğunda Avrupa ordularının saldırısını durduran yegane kalkan Evrenos Bey'di. Eşsiz karizmasıyla ordusunu dağıtmadı, isyan etmedi, kendi krallığını ilan etmedi.
Devletin bekası için Çelebi Mehmet'in arkasında durarak imparatorluğun adeta ikinci kez küllerinden doğmasını sağladı. Kılıçla fethedilen topraklar sadece kan dökerek elde tutulamaz. Evrenos Bey, askeri dehası kadar kurucu aklıyla da tarihe geçti. Savaş ganimetlerini kişisel hazinesine kilitlemedi. Selanik yakınlarında Yenice'yi Vardar şehrini sıfırdan kurdu. Burayı Akıncıların başkenti ve kültür merkezi yaptı. Kurduğu Gazi Evrenos Camii sıradan bir ibadethane değildi. Tabanili denen özel bir mimariye sahipti. Yani caminin yan kollarında sürekli hareket halindeki akıncıların, yorgun seyyahların ve dervişlerin ücretsiz konaklayıp yemek yiyebileceği misafirhaneler vardı. Şehre hayat vermek için 10 kilometre ötedeki Paikon dağlarından yeraltı kanalları ve taş kemerlerle muazzam bir içme suyu sistemi inşa ettirdi. O ve çocukları, tarihin gördüğü en zeki bürokratik hamlelerden birine de imza attılar. Müsaadere tehlikesine karşı, yani günün birinde devletin güçlenip bu devasa mülklere el koyma ihtimaline karşı Osmanlı hukukunu ustalıkla kullandılar. Sahip oldukları toprakları vakıf ilan ettiler. İslam hukukunda vakfedilen toprağa devlet bile dokunamaz, el koyamazdı. Kılıç hakkıyla aldıkları ganimetleri yüzyıllarca sürecek dokunulmaz vakıf ağlarına çevirdiler. Bu sayede Evrenosoğulları ailesi, askeri güçlerini kaybettikten yüzlerce yıl sonra dahi Balkanlarda Osmanlı bürokratı ve idarecisi olarak yaşamaya devam etti. Takvimler Kasım 1417'yi gösterdiğinde bu asırlık çınar hayata veda etti. Mezar taşına o çok hak ettiği ünvan kazındı. Melikül Guzat vel Mücahidin, gazilerin ve mücahitlerin kralı. Balkan savaşlarında şehri yansa da, eserleri tahrip edilse de, onun kurduğu sistemin izleri o topraklardan hiçbir zaman silinemedi. O, devleti için savaşan bir kılıç, haritaları değiştiren bir akıl ve fethettiği toprağa suyunu, medeniyetini götüren bir vizyonerdi. Bir sınır lordundan bir imparatorluk mimarına dönüşen adam. Gazi Evrenos Bey. Geçmişin izinde, hakikatin peşinde. Referans tarihte kalın. Hoşça kalın.